Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte ajurlu tek renk çeyizlik çok güzel bir 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde açık mavi tonlarında normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Ajurlu çok şık çok zarif bir patik yaptım. Patiğimiz bu şekilde. Topuk kısmı, kenarları çok şık, çok zarif bir model oldu. Çeyiz içinde çok uygun. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından hanımlar 12 ilmek olarak başlayacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimizi şöyle 12. ilmeğimi atayım. Attık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyiz. Bu sırada hanımlar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 yere geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm hanımlar. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız hanımlar. Üçüncü şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Şöyle başlangıç yerlerine girerek şöyle ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz. Sırasıyla başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Şöyle 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğimiz. Şu da 6. Şöyle tam alalım ilmeğimizi. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. 3. 4. 5. ve şu kenara girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişimizi alıyorum hanımlar, örmeye başlayacağız. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi öreceğim şimdi de. Dördüncü şişime geldim. Boşalan şişimizi de sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Dolana dolana 5 şiş patik bu şekilde örülüyor. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Birinci, ikinci, üçüncü şişi karıştırdık diyenler de olabiliyor. Şu birinci şişin alt kısmına şuraya bir ip ya da bir iğne gibi bir şey takarsanız hani şişin yeri belli olmuş olur. Devamında gelen şişler zaten ikinci, üçüncü ve dördüncü şiştir. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza baktığımızda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum.
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum kenardan. Ardından hemen 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi düz öreceğim. Yani bu sırada artırma yok. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra ilmekleri artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi örüyorum. Evet hanımlar, tekrar ilk şişimize geldik. Bir sıra ilmekleri düz örmüş olduk. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 8 ilmeğimiz oldu ilk şişimizde. İkinci şişimde kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından bir alttaki ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp kenardan artırmamı yapacağım. Bakın, sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Hanımlar, tek renk ve ajurlu bir model olması itibariyle esnek bir yapıya sahip bir model. Bunu artırmaları yaparken, sayıları ayarlarken bunu da göz önünde bulunduralım. Model esnek bir model. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Şimdi model kurulumunu yapacağız birlikte. Öncelikle kenara bir ilmek düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Şimdi öndeki 3 ilmeğe model kurulumu yapacağız hanımlar. Yani şu ajurlu modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor. İpimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi şöyle keserek örüyorum. Tekrardan ajurumu yaptım. İlk deseni kurduk hanımlar. Arada 3 ilmeğim var. Düz öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi ikinci desenimi yapacağım. İpimi şişime doluyorum. Şu öndeki 3 ilmeğin 3'ünü birlikte keserek örüyorum. Ve yanına hemen ajurumu yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Arada yine 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Tekrar ajurlu modeli yapacağız. Modeli tam kurabilelim diye burada kalan bir ilmeği ikinci şişime vereceğim şimdilik. Bilek ayrımı yaparken tekrar toplayacağım ilmekleri. Ya da sizler bu her iki öndeki 2 şişteki ilmekleri tek şişte toplayarak da modelinizi kurabilirsiniz hanımlar. Şimdi tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum ve tekrar ajurumu yapıyorum. Arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Diğer modelimi yapacağım. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 3 ilmeği keserek ördüm. Ve ipimi şişime bir kere doladım. Yine arada 3 ilmeğim var. 1, 2,
3. Bakın son 3 ilmek kaldı. Buraya da bir model kuracağız hanımlar. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeği keserek örüyorum. Ve tekrar ajurumu yaptım. Ajurdan sonra hemen tabana geçiyoruz. Tabanımızda ajurlu modelimiz yok hanımlar. İlmeklerimiz taban bölümünde düz olarak örülüyor. Videonun devamında bu taban bölümü keseceğim. Sadece modelli tarafları göstereceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca örebilirsiniz. Yine tabandaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Tamamen düz örgü hanımlar buralar. Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde hanımlar, bir önceki sırada ajurlu modelimizi kurmuştuk. Bu sırada ilmekler düz örülecek. Hepsini sırasıyla düz öreceğim. Bir sıra ajurlu modelimizi kurarken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde hepsini gördüğünüz gibi düz olarak örüyorum. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile düz olarak. İkinci şişime geldim. Ön yüzde yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bir sıra ajurlu model yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz öreceğiz. Yani her sıra model kurulumu yok. Yine sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar ajurlu modeli yapacağız. İlk yaptığımız modelin aynısını tekrar edeceğiz. Kenardaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki 3 ilmeğimi yine kestim. Tekrar ipimi şişime doladım. Aynı işlemi tekrar ettik. Arada 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bakın burada 2 tane ajurumuz oldu desenimizde. Şimdi diğer modeli yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Ve tekrar ajurumu yapıyorum. Araya 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. İkinci şişime geldim. Modele devam ediyorum. Ajurumu yaptım. Öndeki 3 ilmeğin üçünü keserek örüyorum. Ve tekrar ajurumu yapıyorum. Araya 3 tane düz örüyorum. Diğer modeli yapıyorum. İpimi şişime doladım. Ortadaki 3 ilmeğin üçünü keserek örüyorum. Tekrar ajurumu yaptım. Arada 3 ilmek düzüm var. 1, 2, 3. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Ve yeniden ajurumu yaptım. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi yeniden ön yüzdeyim. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Hepsini sırasıyla düz örüyorum hanımlar. Gördüğünüz üzere gayet kolay bir model. İkinci şişime geldim hanımlar. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra model kurulumu var. Bir sıra ilmekler düz olarak örülüyor. Evet, ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa 3. modelimizi yapacağız. 3. ajurlu modelimizi. Kenardaki bir ilmeğimi yine düz ördüm. Ardından ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Üçlü bir kesim yapıyoruz hanımlar. Tekrar ajurumu yaptım. Arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğin üçünü keserek örüyorum. Tekrar ajurumu yapıyorum ve yanına 3 ilmek örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim modelime. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum. Ajurumu yaptım yeniden. Arada 3 ilmeğim var. Yine ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğin üçünü keserek örüyorum. Tekrardan ajurumu yapıyorum. Arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Yeniden ajurumu yapıyorum. Son 3 ilmeğin üçünü birlikte keserek örüyorum ve yanına ajurumu yapıyorum. 3 tane ajurlu modelimizi yaptık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim.
Evet hanımlar, tabanımızı düz olarak ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda yine bu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İlk modelimizi tamamladık hanımlar. Her 3 ajurda bir model kaydırmalı olarak devam edecek. İlk modelimizi böylece tamamlamış olduk. İkinci şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de sırası ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı düz ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın model üzerinde göstereyim. 3 ajurdan oluşan ilk modeli bitirdik. Ajurlar arasında 3'er ilmek düz vardı. Şimdi bu 3 ilmek düzlerin üzerine ajurlu model yapacağız. Şimdi yaptığımız ajurlu modellerin üzerine de 3 ilmek düz öreceğiz. Model bu şekilde yer değiştirerek devam edecek. Öncelikle kenarda bir ilmeğim vardı. Bunu yine düz öreceğim. Ardından 3 tane ajurlu modelimin 3 ilmeğini düz örüyorum. 1, 2, 3. Bakın ortada 3 ilmek düzümüz vardı. Şimdi bu 3 ilmeğe model kuracağız. Ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğin 3'ünü keserek örüyorum. Ve yanına tekrar ajurumu yaptım. Gördüğünüz gibi ikinci modelin ilk sırasını da başlattık. Şimdi arada 3 ilmek düzüm var. 1, 2, 3. Bakın bir önceki sırada ajurlu modelimin 3 ilmeğini düz ördüm. Tekrar yeni modelimi yapacağım. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Şöyle üçünü birlikte alıyorum. Keserek örüyorum. Ve tekrar ajurumu yapıyorum. İkinci şişime geldim. Buraya da 3 ilmek düz öreceğim hemen. 1, 2, 3. Diğer modelimi yapacağım. Ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kestim ve tekrar ajurumu yaptım. Arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ajurumu yaptım ve kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde ikinci modelimizi de başlatmış olduk hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. Bir önceki sırada ajurlu modelimizi yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmekler düz örülüyor. Hepsini sırasıyla düz olarak örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi ikinci ajurlarımızı yapacağız. İlk ajurda olduğu gibi. Kenarda bir tane ilmeğim vardı. Ördüm. Yanına 3 ilmek daha örüyorum. Toplam kenarda 4 ilmek. Ördük. Sonra yine ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeği kesiyorum. Hemen yanına bir tane daha ajur yaptım. Araya 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kestim. Tekrar ajurumu yaptım. Yanına 3 tane düz öreceğim. 1, 2, 3. Yine ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ajur yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeği kestim. Tekrar ajurumu yaptım. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modelin ikinci ajurunu da yaptık böylece. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hepsini düz örüyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde.
Hanımlar, şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu 3. ajurlarımızı yapacağız. Kenardaki 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum ve tekrar ajurumu yaptım. Araya 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum ve ajurumu yapıyorum. Arada yine 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kestim. Tekrar ajurumu yapıyorum. Arada 3 ilmek düzüm var. Ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kestim. Üçünü birden topluyorum ve tekrar ajurumu yapıyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Şimdi tabanımızı örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda yine ilmekleri düz örüyoruz. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Çünkü bakın ikinci modelimizde de 3 tane ajurumuz oluştu. Devam ediyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Desenimiz ortaya çıkmaya başladı. İkinci şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Şimdi patiğimizin tabanını düz olarak örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. İlk 2 modelimizi bitirdik. Yani bakın model üzerinde göstereyim. Bakın şu ilk modelimizdi. Bu da 2. Şimdi 3. modele başlayacağız. Yine model yer değiştirecek. İlk modelimizle aynı şekilde 3. modeli de kuracağız hanımlar. Yani bir önceki sırada 3 ilmek düz ördüğümüz yerlere model yapacağız. 3 tane model olan yerleri düz öreceğiz. Kafanız karışmasın diye ilk sırayı yine sizlere göstereyim. Bakın bir ilmek düz örüyorum. Bu kenarda bir ilmek var. İlmek kuruluşu gereği, model kuruluşu gereği burada bir ilmek fazlalık, bunu düz örüyoruz. Şimdi önde 3 ilmek var. Ajurumu yapıyorum. Tekrar 3 ilmeğimi kesiyorum. Yeniden ajurumu yaptım. Bir önceki sırada model yaptığımız üçlü ilmeği bu sırada düz örüyorum. Tekrar bakın ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Yine bakın burada 3 ilmek var düz. Buraya model yapıyoruz. Ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ajurumu yapıyorum. Yanında 3 ilmek düz var. Ajur yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kesiyorum ve yine ajurumu yapıyorum. Arada 3 tane düzüm var. Son 3 ilmeği de model kuracağız şimdi. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi kestim ve tekrar ajurumu yapıyorum. Şimdi 3. modelin ilk sırasında kurduk hanımlar. Her 3 ajurda bir modeli yenileyeceğiz. 3 ajur bittikten sonra bakın şöyle 1, 2, 3. 3 tane ajur bittikten sonra tekrardan bir diğer modeli yapacağız. Bu modeli de yine aradaki 3 düz ilmek üzerine kuracağız. Yani ikinci modeliyle aynı şekilde 4. modeli kuracağız. Şöyle baktığımızda 1. 3. ve 5. modeller aynı hizada, aynı sayılarla aynı şekilde kurulurken İkinci ve 4. model de aynı hizada, aynı sayılarla, aynı şekilde kuruluyor. Zaten patiğimin ön bölümüne toplamda 5 tane model kurdum. Bakın şu 1. model, şu 2, 3, 4, 5. Şimdi hep birlikte hanımlar toplamda 5 modelimizi sizlere anlattığım gibi örelim, gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, toplamda 5 tane modelimi yaptım geldim, sayalım 1, 2, 3, 4, 5. En son 5. modelimi yaptım. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bakın yine bu sırada ilmekleri düz örüyoruz. İlk
ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Model kurulumu yaparken ilk şişimizden ikinci şişimize bir ilmek vermiştik. Bunu geri ilk şişimize alıyoruz. Yine önlerde şişlerde 14'er ilmeğimiz oldu. İlk şişteki ilmekleri düz ördüm. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Bu nedenle hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere böyle düz olarak öreceğiz. Bir daha dolanacağız, düz olarak öreceğiz. 2 sıra olacak. 2 sıra düz örelim gelelim, ardından bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm ve geldim. Şimdi bilek ayrımındayız. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 14 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Bakın son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bilek ayrımında bu iki ilmeği şöyle bakın birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Patiğimizin şu kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor hanımlar. Haroşaları ben bu şekilde örüyorum. İkinci şişimdeyim. Bu kenardaki ilk 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Arka yüzde de yine bunları düz öreceğim. Böylece haroşa oluşacak. Diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde geri döndüğümüzde arka yüzde olduğumuz için ilmekler ters örülecek. Bir de şöyle bir detayım var hanımlar, benim örgümden kaynaklı. Ben patiğimin arka bölümlerini örerken ön yüzde ilmeklerimi şöyle alıyorum. Bakın, şişim üstte, ipim altta. Şiş üstte, ip altta. Ön bölümleri yaparken şöyle örüyordum. Şişim altta, ipim üstte. Böyle yapıyordum. Arka bölümlerde ilmekleri bu şekilde farklı almamın sebebi şu: arka yüzde ters örgü örerken ilmeklerin yönü düzgün geliyor. Daha rahat örebiliyorum ters örgüyü. Örgünüz nasıl, sizin örgünüz nasılsa, yani nasıl rahat örebiliyorsanız bu ilmekleri o şekilde alabilirsiniz. Tamamen örgü tekniğinden kaynaklı. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bilek ayrımına kadar geleceğiz. Son 8 ilmeğim haroşa. Bunları da yine düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar geldik. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar geldim. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndük. Şu an arka yüzdeyiz hanımlar. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek düz öreceğim haroşa düşmesi için. Bakın 8 ilmeğimi düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşamız düştü. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü öreceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Sadece kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Pardon, 8'er ilmek haroşamız var. Haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ediyorum yine ilmekleri ve örmeye. Taban bölüm burası. Son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece bilek kenarındaki 8 ilmeğimi, son 8 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Bilek ayrımına kadar geldik hanımlar. Yeniden geri döneceğiz. Şimdi de ön yüzdeyiz. Tekrardan yapacağımız işlem aynı. Haroşaları tekrar düz olarak öreceğiz. Ön yüzde olduğumuz için diğer ilmekleri de diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar düz örmemiz gerekiyor hanımlar. Bu şekilde bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz.
Şimdi şöyle patiğimize baktığımız anda şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu kenarlarına şuraya toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada bakın her videomda söylüyorum, ısrarla söyleyeceğim. Halen uymayanlar var, yapmayanlar var. Sonra yorumlar geliyor. Yok benim patiğim büyük oldu. Aman benim patiğim seninkine göre yaptım. Küçük oldu. Hanımlar, herkesin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, şişleri, ipinin kalınlığı farklı olabilir. Bu nedenle mutlaka patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Ayağınıza bir giyin hanımlar, şöyle bir deneyin. Patiğinizin arkasını topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim, ardından topuğumuzu birlikte keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Burada 15 diş 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmekler dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Bu aşamada ben ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu aşamada hanımlar kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kenardan 23 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 8 ilmeğimi ördüm. Sayarak devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Hanımlar bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek öreceğiz. 24'te kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine arada kalan bu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu aradaki ilmekler bitene kadar kestim, geldim. Bu aşamada ilk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime uygun herhangi bir tığ aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Gizli kesim olduğu için izi bile belli olmuyor. Çok zarif duruyor patiğin arkasında. Ve iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitiyor. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim, gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Şöyle. Üçünü birden topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucuna gizleyelim. Sonra bakalım patiğimizin topuğuna. Şöyle arkaya düğümleyerek ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Burnunda başladık, topukta bitirdik hanımlar patiğimizi. İşte topuğumuz şu şekilde, hemen göstereyim. Bakın. Şöyle ayağı giyince şöyle duruyor. Gayet şık, temiz bir görüntüsü var. Evet hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle bu şekil. Hemen manken ayağıma giydireyim. Çünkü ajurlu modeli olduğu için ayakta kendini çok daha iyi gösterecektir. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Çok şık, zarif bir model oldu. Her renge çok yakışacaktır. Evet, patiğimizi manken ayağıma da giydirdim. Bakın, ayaktaki duruşumuz da bu şekilde. Gördüğünüz üzere gayet güzel, şık bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.